Zeynep ve Bastık ve Berkay'ın Kar Beyazlı Ölüm şarkısının analizini yapar mısınız? Zeynep Bastık ve Berkay. Daha önce yapmıştım değil mi ben Zeynep Bastık'la ilgili bir şeyler? Evet hocam, pembe ceketli anladım. Aa dur. Şu ekran dursun. Müge Uğur da burada. Oo, Müge de burada. Bütün kadro burada. Yıldızlar. Müge galiba BKM'de sahneye çıkan Müge değil mi? Doğru hatırlıyorum. Berkay hangi parçası? Kar Beyazdır Ölüm. Bu. Oh yeah man. Hasret vuruyor. Hasret. Re la. Ben de tak diye bulmam. İşte bu abi. King. Re minör ton. Şöyle bir bakalım. Hasret vuruyor. Gecenin Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Şimdi burada ikili bir düet yapılmış. Daha önce denenmemiş bir düet herhalde. Bilmiyorum, ben bu parçanın hiç düet olarak okunduğunu duymadım. Anılar Tam anılar kısmında giriyor Zeynep. gecenin Bu arada hasret vuruyor. Çok temiz gerçekten Berkay. Baritonal karakter değil mi? Daha önceki Berkay analizinde de söylemiştim zaten. Değişik bir ses. Tenor gibi söylüyor. Ama aslında bence bariton karakteri taşıyor demiştim. vuruyor. Baksana peslere. Gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Peki ya. Çılgın. bulutlar dönüyor başımda. Uykusuz geceler kapımda. Şimdi ileriki dönemlerde ne olacak bilmiyorum parça içinde. Ben de ilk defa sizde izliyorum. Şimdi burada Berkay'a bakalım. Gecenin Ah, tam şu açı değişmeden bulalım. hasret vuruyor. Olabildiğince A, O ne kadar net duyuluyor görüyorsunuz değil mi? Ne kadar net açıyor. Hasret vuruyor. Çok güzel. Gecenin koynunda Keşke yandan olsa diyecektim. Bakın A'yı açışı var. Bu kadar hafif okuyor bir de. Hani hasret. Şöyle de yapabilir. Zeynep gibi yapabilir. Zeynep öyle yapmıyor çünkü. Hasret vuruyor gecenin koynunda diyebilir. Demiyor. Hasret vuruyor gecenin koynunda. Yapıyor Berkay. Hafif seslerde bile, bu kadar düşük bir volümde okuyorken bile bakın ağzı ne kadar açık. Şimdi Zeynep Bastık geliyor. Anılar A'ya bakın. vuruyor. Ses çenesinin içinde. Ağzının içinde duruyor sesi. Yani ne demek bu? Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Bu çıkıyor. Anılar vuruyor gözyaşlarıma. Kapatıyor. Devam. çılgın bulutlar A'ya bakın Berkay'ın. bulutlar A. Nesmen açıldığını duyuyorsunuz değil mi? Bu sayede tam bir A'ya dönüşüyor. Uykusuz Tamam, U harfinde biraz kapatmasında sorun yok. geceler Buradaki E de kötü değil. kapımda. Fena değil. yıkılsa dünya, yıkılsa dünya, kıyamet kopsa. Şimdi burada Berkay'ın işi zor. Neden? Çünkü oturduğu pozisyon, yani şöyle bacağını kaldırıp falan oturmuş, pek böyle tiz bir sesle kolay durabileceği bir ses değil. O nedenle ittirmek için farklı yorumlar yapıyor. Sesi öne alabilmek için daha fazla nefes kullanmak zorunda. Yıkılsa dünya, Bakın geri gitti ve küçük bir detone ile girdi. Bakın. yıkılsa dünya, Aa, olmuyor dedi. kıyamet kopsa. Öne doğru itmeye başladı. Yine de vazgeçmem, ölürüm derdimden. Derdimden. Orta bir ton aslında. Nakarat geldi. Kar beyazdır
Larirara. Arkada da Ellerinden gülüm peki. yine yoksun diye. Tamamen canlı bir kayıt olması ne kadar cesaretli bir şey. Gerçekten çok çok güzel. Müthiş. Bu tarz projeler çok etkileyici gerçekten. Yani ve hani genel olarak da yapılan işin kalitesi, genel olarak Zeynep Bastık kanalında videoların izlenmesi ne kadar bunun sevildiğini göstergesi. Gerçekten. Bu video ile beraber şöyle bir geçen şeyde de söyledim bunu. Twitch'te de söyledim. Twitch canlı yayında da söyledim inatla. Şimdi mesela Türkiye'deki müziğin bir gidişatı var. Belki bu sayede bir şeyleri de hareketlendirmiş de oluruz. Dinleyenler, fikir alanlar da olabilir bu yayınlardan çünkü. Şimdi müzik nereye gidiyor? Türkiye'de müzik nereye gidiyor şu anda? Müzik bir dönem sahnelerdeydi. 1996 İTÜ'ye girdiğim dönem. 97 Beyoğlu'nda sahne yaptığımız dönem. 96, 97, 98 devülasyona kadar 99'a kadar ben böyle bir Beyoğlu hatırlamıyorum. Yani haftanın 6 günü rezervasyonlu seyirciye şarkı söylüyorduk arkadaşlar. Rezervasyonlu ne demek? Önceden yerler doldurulmuş. Biz büyük bir yerde çıkmıyorduk. Taksim'de Taşplak diye bir şey vardı. Fasıl yapılan bir mekan vardı. İçerisi 150-200 kişi falan oluyordu. Rezervasyonlu olduğu için 6 gün siz kapıdan girdiğinizde içeri girip yer bulamıyordunuz. Size kapının dışında yer veriyorlardı. Ve İstanbul'da Beyoğlu böylesine çılgın güzel bir yerdi. Mekanlar ve müzik dinleme bakımından. 99'dan sonra bu bir anda haftada 2-3 güne düştü. Ülkedeki durumdan dolayı. Sonra artık kimse yapmamaya başladı. Canlı müzik bitti. Sonra DJ'lik dönemi başladı. Biliyorsunuz elektronik müzik girdi. Dediler ki ya bu müzisyenleri kovalım buralardan. Çünkü bu adamlara bu kadar para vereceğimize bir tane DJ getiriyor işte dünya kadar adam buraya. İçeride eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Mekanlar para kazanıyor. Bunun sonunda ne oldu? Artık müzik ve müzisyenler Beyoğlu'ndan ve Türkiye'nin birçok eğlence mekanından çekildiler. Otellere kaçtılar, işte bilinen şarkıcılarla konserlere kaçmaya çalıştılar ama çöktü. Sistem çöktü. Sonra dedi ki bu müzisyenler ya ne yapacağız biz? Dijital dünyaya giriş yapalım. İşte YouTube'a girelim, başka yerlere girelim. Kendimizi gösteremiyoruz. Televizyonlarda o zaman çıkan programları hatırlıyorum. İşte ne? Biliyorsunuz yani o dönemki programlara girmek falan imkansız. Yani öyle kafa isim değilseniz, bilinmiyorsanız kimse sizin suratınıza bakmıyor. Kapıdan döndürüyorlar. Albüm bültenleri insanlara gider, o bültenler bakılmadan çöpe. Hiç. Kimsenin umurunda değilsiniz. Türkiye'deki radyolar da böyleydi. Hiç kimsenin suratına bakmıyorlardı. Felaket bir dönem. Bu insanlar ne yaptılar peki buna karşılık? Gittikçe şu an aslında onun cevabını alıyorlar. Türkiye'de Rain Man diye bir adam çıkıyor. Müzisyen değil, şarkıcı değil, bir eğitimi yok bununla ilgili. Bir sahne geçmişi yok. 140 milyon izleniyor ve herkes deliriyor. Ama zaten bu yolun kapısı çok önceden açılmıştı. Ya bu insanlar sosyal medyaya girerek herkes buraya girerek ben kendim de buna dahilim. Doğru değil mi? Televizyonda benim şu yaptığım işi yapma şansım var mı çocuklar? Var deyin de yapayım. Yapılır mı sizce? Bir televizyon buna kapısını açar mı sizce? Yani böyle bir şey yok zaten. Herkes kendine başka bir yerde ses buldu, nefes buldu ve bu aslında yaşanan her süreç çok güzel bir süreç, farklı bir süreç. Fakat bunun bir sonrası var. Yani bence her zaman önemli olan bir sonrasını görebilmektir. Yani bugünü sürekli görüp bugüne bakarsanız ileride ne olacağına bakamazsınız. Bilemezsiniz. Ve aslında eksik kalırsınız. Ben bir aşama sonrasını söyleyeyim. Şu an Zeynep evde bu şahane işi yapmış gerçekten. Bence çok güzel bir iş. Canlı söylüyor ve bence Zeynep gibi bir sürü kişi daha bunu yapacak. Zaten yapıyorlardı yani. Herkes gitarla çalıp söylüyordu. Ne bileyim işte evinde söylüyordu. Klip çekiyordu falan filan. Neyse. Bir sonraki dönem arkadaşlar insanlar bunları artık buradan izlemekten sıkılacak. Bakın sıkılacak. Burada kaç izlenirseniz izleyin. Bir değeri olmayacak. Bugünü de göreceksiniz. Hiç kimse izlemek istemeyecek. O gün ne olacak? İnsanlar diyecekler ki ya ben müzik dinlemek istiyorum. Sahnede müzisyen yok. DJ dinlemek istemiyorum artık. Ya şöyle gitar çalıp taş gibi şarkı söyleyen birilerini ben canlı canlı izlemek istiyorum diyecek. Müzik dinlemek istiyorum. O zaman bu insanlara sahada ihtiyaç olacak. Göreceksiniz.
Bakın buradan ahkam kesmiyorum. Özgün. Kendimi komple teorisyeni gibi hissediyorum şu anda. 2 sene sonra, 200 sene sonra Türkiye'deki bütün mekanların yani müzik yapılacak her mekanın müzisyenlerin nasıl peşinden koşacağını göreceksiniz. Şu an müzik yapan, kendini geliştiren, enstrüman çalan, iyi şarkı söyleyen herkesin sahnede 10 kat yeri olacak arkadaşlar. Ve bütün mekanlar ağzına kadar dolacak. Tekrar bu dönemi yaşayacak bu ülke. Göreceksiniz yani. Bunu yaşayacaksınız. Çünkü müziksiz kalamazsınız. Bu müziği mecburen bu mecralara tıktılar. Senelerce. Tıktılar. Sadece belli insanları sürekli gösterdiler size. Bugünden sonra ise bu insanlar burada yerlerini buldular ve bu insanları artık insanlar sahnede izlemek isteyecekler. Burada kalmayacak bu iş. Oh be! Neyim var neyim yok çıkardım, ben de rahatladım, soğuyan gibi oldum. Düşmanım her güne Gidiyorum devamına. ben gül Nur söndü. yine yoksun diye. Son derece temiz okuyor. Kendine göre kolay bir ton. Rahat okuyor, temiz okuyor. İçinden geldiği gibi okuyor. Herhangi bir zorlama yok. Birazcık harflerini kapalı alıyor. Ben bunu çok sevmiyorum. Ama bu benim şahsi fikrim. Şahsi düşüncem. Yani geneli bağlamaz. Niye kapalı okuyorsun denir mi? Denmez. Düşmanım her güne Ama bu kapalı okumalar onda hep detone olma riskini arttırıyor. Bakın hep daha fazla riski var. Böyle. her güne Yani bizim vücut kimyamız, bu enstrümanın yapısı buna uygun değil çünkü. Yani kapalı okumayla bir yere kadar mücadele edebiliyor. Mutlaka bir yerde hata veriyor. Bakın E'si ne kadar kapalı. Öyle mi? Neyse daha fazla söylemeyeceğim. Ondan sonra bana diyorlar ki vay efendim işte taktın kafayı, hiç alakası yok. Daha önce de Zeynep Bastık'ın kıyafetine takmıştım. Değil mi? Orada da bir sürü yazmışlar bana. Sana ne, pembe mi giyecek, ne giyeceğini sen mi karar vereceksin? Neyse tamam. Ve dursun dünya. Evet, Zeynep Bastık back vokale geçiyor. Hicaz yapıyor yalnız. Dursun dünya. Aslında orada minör basın. Burada yani dursun dünya. Dönmesin sensiz. Bakalım bir akorlarına. Oradaki akorlarda mı öyle okunuyor bir şey? Ve dursun dünya. La majör oluyor tabii buradan. Oradaki akora bakacağım. Böyle mi gidiyor? Dönmesin sen. O nedenle de Zeynep Bastık farklı bir ses bakıyor da normalde olmayan bir şey galiba. Bu. Dönmesin sensiz. Çok iyi back vokal değil mi? Süper. Tık diye sesi bulması çok başarılı. Yaşatmasın yok. Evet, doğruymuş. Arkadaki akorların yapısına göre farklı. Galiba o parçanın orijinali gibi çalıyorlar mı, emin olamadım. Orijinalinde bu akorlar farklı gibi geldi bana. Emin ol, yanlış olabilir. Allah'ım sensiz. Oh. Ben size soruyorum şimdi. Berkay burada neden sesi kaybediyor? Cevaplayın. O kadar 2 senedir anlatıp duruyorum manyak gibi. Ha? Söylesenize çocuklar. Hadi sizi bekliyorum.
Bak ekranı da açayım size. Neden? Berkay burada detone oluyor. Ya. Kafasını kaldırıyor, kafasını kaldırıyor, kafasını kaldırıyor. Boyun kaldırma, kafa geride, geriye gittiği için kafa geride, oturuş şekli kafasını kaldırması. Hepinize 100 veriyorum. Hepiniz geçtiniz bu sene. Hepiniz geçtiniz dersten. Hepiniz geçtiniz. Helal olsun. Aynen öyle. Çocuklar bakın işte şarkı söylerken bazen bir duyguyu yansıtırken başka bir şeyi unutabilirsiniz. Unutabilir. Berkay çok iyi bir şarkıcı. Gerçekten Berkay çok iyi bir şarkıcı. Berkay özel analiz yaptığımda da gördünüz. Müthiş güzel bir şarkıcı. Ve şuraya kadar her şey müthiş gidiyor. Allah'ım Zor ama bu sene. Sensiz. Buraya. Mi, fa, sol. sensiz. Çok güzel. Of, kan beyazdır. Geri dönmek de zor. Oturduğu pozisyonla alakalı. Aynen bak hem geriye yaslanmış durumda. Ekstra diyafram. Ekstra zorluk. Problem değil. Zeynep Bastık müthiş bir back vokal. Kan beyazdır ölüm. Müthiş giriyor gerçekten. Ellerinden gülüm. Zeynep Bastık'ın neden bu kadar kapalı okuduğunu biliyor musunuz çocuklar? Ben size söyleyeyim. Belki kendi bile çok farkında olmayabilir. Şimdi gerçekten iyi bir back vokalist. Çok temiz şekilde sesleri buluyor. Yani tıkır 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 hepsini yaptı. Çok başarılı. Fakat şimdi back vokalist olarak bir kariyeriniz varsa ve uzun süre bunu yaptıysanız ağzınız kapalı çok alışıyorsunuz. Kar beyazdır, kar beyazdır ölüm, ellerinden gülüm. Çünkü arkadaki ses kar beyazdır ölüm diye büyüyemez. Back vokal nasıl ana vokalden daha büyük bir ses verir? Veya daha hacimli. O nedenle gittikçe kapalı okumaya alışırsınız. Solist olarak çıktığınızda da ortaya oradan getirdiğiniz o kötü alışkanlık kalır. Yani solist karakterle back vokal karakterin tamamen birbirinden başka olması gerekiyor. Aynı yerde duramıyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bu bundan kaynaklı. Yine yoksun diye. Müthiş gördüğünüz gibi. Burada Berkay. Son diye. Her güne yazdır ölüm. Hoppa. Yazdır ölüm. Çok zor bu pozisyonda şarkı söylemek. Ama yine de çok duygulular. Zevk alıyorlar. Güzel. Ellerinden gülüm. İş Berkay'a kalmış tiz vermek. Yine yoksun diye. Düşmanım her güne. Çok güzel. Gerçekten çok iyi bir kayıtmış. Çok duygu saçan. O biraz önce söylediğim o vokal hikayesini bakın nasıl olduğunu bir daha anlatayım. Uykusuz Sanki back vokal davranışı değil mi? geceler. Evet, fikirlerim bu. Tebrik edelim. Gerçekten çok başarılı. Devam. Yine yoksun diye.